Evet, hepinize merhabalar. Eğer ilk defa geldiyseniz ben Ezgi. Arada sırada belki arkada sesini duyacağınız çocuğum ise Mia Hanım olur. Beraber normalde iç mekan tropikal bitkileri hakkında bilgi veriyoruz. Ama bu yaz bahçemle ilgili bir şeyler yapmak istedim. Bir sürü şey yapacağım aslında ama çoğunu da kendim yapmak istiyorum açıkçası. Hani öyle işçi tutup vesaire şeklinde değil. Ya ben peyzaj mimarıyım, bilen bilir. Normalde bu tarz şeyleri evet işçilerle beraber ya da hazır alarak yapıyordum zaten. Ama bu sefer işçi de benim, mimar da benim, tasarımcı da benim, her şey benim. Nasıl bir süreç olacak bilmiyorum. Şu zamana kadar az da olsa bir yol ilerledim ve yorucu olduğunu gördüm. Ama işte çok fazla acele etmeden sonuçta bir teslim tarihinin olmaması da benim için tabii ki çok büyük bir avantaj. Acele etmeden kendi keyfimce, havalar bana izin verdiği sürece acaba nasıldı diye düşünerek bolca YouTube videosu izleyerek bir şekilde kendim bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bitki yatağıyla başlamak istedim çünkü bahçe çok düz. Yani her ne kadar tamamen düz olmasa da çünkü sıkıştırılmış bir toprağı var bahçenin. Burası sıfırdan yapılmış bir site olduğu için bahçe biraz da böyle moloz yığınları şeklinde gibi düşünebilirsiniz. Hani kil toprağa sahip. Çim de o yüzden çok sağlıklı bir şekilde yetişmiyor. İşte elimden geldiğince bu çimin güzelce yetişmediği alana hem böyle bir bitki yatağı yaparak yükseltmek, bahçenin o sıkıcı, dümdüz görüntüsünü bozmak şeklinde bir şeyler düşündüm. Aklımda bir sürü şey var aslında. Bu belki de uzun süre olacak olan bir serinin ilk videosu olarak düşünebilirsiniz. Bu kullandığım malzemeleri bir internet sitesinden online olarak aldım. Ankara tarafından geldiler. Keresteleri çok sevmedim açıkçası. Yani kereste mi deniyor, ahşap mı deniyor bilmiyorum ama çok düz kesilmemişlerdi. Ya bu matkabı da internetten aldım. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Yani fiyatı uygundu ve şarjlı bir matkaba ihtiyacım olduğu için aldım ama uzun uzun böyle ahşap işleri yapacak olsam asla alacağım, kullanacağım bir matkap değil. Hani kim demişti onu ucuz şey alacak kadar zengin değilim diye. İşte buralarda matkabı nasıl kullanacağımı falan çözmeye çalışıyorum ama bir süre sonra bende zaten böyle elektrikli bir matkap var. Evdeki bütün her şeyi falan da kendim monte ettiğim için matkaba çok alışkınım. Bir süre sonra işte o matkabı vesaire bir yolunu bulacağım rahat rahat bir şekilde montaj yapabilmek için. Evet, burada artık işte ikinci matkapla beraber geçiyorum. Bu arada çok fazla YouTube videosu izledim bu bitki yatağını yapmadan önce. Onların genel olarak tavsiyesi şu yönde: bu ahşabın çatlamaması için önce ince bir vida yardımıyla, vida değil de bu matkap ucu yardımıyla delik açıp daha sonradan vidayı yerleştirilmesi şeklindeydi. O yüzden iki matkapla çalışıyorum zaten. Yani ortam batıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İçeride zaten yapılması imkansız ama böyle köyünde evi olan, bağ bahçesi olan ya da benim gibi işte böyle bahçeli bir evde oturan arkadaşlar için belki de bir hani tavsiye olur, bir ilham olur. Belki de kadın arkadaşlarım vardır, tek başıma yapabilir miyim acaba diye düşünen, onlar için de bir örnek teşkil ederse ne mutlu bana diyorum. Şimdi uzun parça, o çizimi gördünüz zaten, uzun parça yani tam kare olan parça biraz uzun olacak. O yüzden de ortaya ahşaplar çakmam gerektiğini öğrendim. Yaklaşık 1,5 metre, hatta yani yaklaşık diyeceğim evet çünkü ahşabın hiçbirisi aynı boyda değil ne yazık ki. Yani aldığım yere özellikle hani yapacağım şeyleri falan bildirmiştim ama hatta bundan sonra başka projelerim var. Güzel gelirse devamını sizden alacağım demiştim ama yani bakalım, fiyatı da uygundu açıkçası aldığım malzemelerin. Belki gene buradan alırım ama böyle bir ne o kıl testereyle belki yeniden bir şekil vermem, ölçü vermem gerekebilir, bilemiyorum. Burada çok fazla o kıl testereye de girmek istemedim çünkü olduğu gibi bütün gürültü haliyle komşulara gittiği için çok da rahat çalışılabilen bir alan değil burası. O yüzden olabildiğince hani bütün bir gün böyle insanların beynini yakmaktansa birazcık da hani günlere bölerek çalıştım. Bir de zaten yoruldum, yani kolay bir süreç değil. Artan parçalarla bu orta parçaları e, yani oluşturdum, bir şekilde yerleştirdim diyeyim. Burada kenarları hallediyorum. Yani
Zorlayıcı ama çok da keyif veren bir süreç, çünkü hani bir şeyleri sıfırdan ve kendin yapıyorsun. Bu arada hiçbir firmayla bir sponsorluğum, reklamım falan yok. Hepsini kendim aldım. Markalar gözüküyor çünkü, bilginiz olsun. Kenar parçaları yaptıktan sonra ertesi günde dört köşeyi birleştirme kararı aldım. Başta böyle aklım da karışıyor, nasıl yapacağım, nasıl birleştireceğim falan. Böyle ahşapların kenar kısmına, iki kenara sadece ek parça koydum. Burada da videoda görüyorsunuz zaten. O parça sayesinde daha sağlam oldu birleştirmesi. Bakın, hem ahşapları birbirine birleştirdim hem de o parçaları yandaki ahşaba birleştirdiğim için daha sağlam olduğunu düşünüyorum. En azından hala kırılmadı. Yani evet, bu videoyu da, bu örneği de koymak istedim. Hani siz görün diye, çalışmanızı aslında böyle ve gerçekten yavaş ilerleyen bir süreç. Ama ben tabii ki kulağıma böyle çok güzel bir stand-up açıp, arada videolarda gözükmüyor ama komşular kesin duymuştur. Böyle kahkahalar ata ata bir şekilde bu işlemi yapıyorum. Yoksa çok canım sıkılır. Bir de zaten kulaklık takılması da gerekiyor bu gürültüden bir şekilde korunabilmek için. Evet, yeğenim sağ olsun, komşunun oğlu bana taşımada yardımcı oldu. Hani tek başıma belki de yapabileceğim tek şey bu taşıma kısmıydı. Aklımı da kurcalıyordu ama sonradan yeğenim geldi aklıma. O da sağ olsun yardım etti bana. Şimdi masa üstünde ve yerde çalışırken masaya ve yere değen kısımların daima düz olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünün. Eğer alta bir şey girmediyse filan. O yüzden işte montajı hep aynı yön tarafından yapıp kötü olan, yani en üstte kalan kısmı da alta döndürüyoruz ki burada düzgün olan kısım yukarıya gelsin. Bu arada bahçenin tesviyesi hiç yok. Ahşapların tesviyesi hiç yok ne yazık ki. Bunu da ileride bir şekilde böyle küreklerle yerini kaza kaza karşıdan bakarak, yani mimar olunca bir de şey oluyor, az çok gözünle de anlayabiliyorsun düz olup olmadığını, işe yarıyor. Parçaları nasıl birleştireceğimi sonradan fark ettim. Bu üç parçayı birleştirmem gerekiyor. İki dikdörtgen, bir kareyi. İşte bu artan parçalardan böyle bir yöntem geldi aklıma. Bir tanesi kırıldı, işte takarken kırıldı. Sonra başka parçalarla yine destekte bulundum. Burada videoda göremeyeceksiniz onu ama yani iki kenara vida deliği açtığımı düşünün. Şimdi bu matkabı da götüremiyorum öbür tarafa. O kadar uzun bir üçlü prizim yok. İki tarafa delik açıp onları da ahşaplara yapıştırdığımda haliyle montaj işlemi tamamlanmış oluyor. Tesviyenin, yani o düzlüğün ne kadar kötü olduğunu zaten burada videoda da görüyorsunuz. İşte ahşabın altına destekler koyuyorum bir şekilde düz durabilmesi için. Bu arada eve girip çıkarken de yamuk olan yerleri görüyorum. Sonrasında işte onun çekimini sanırım yapmadım. Bu ahşabı yukarıda tutan kısımları küçük bir el küreğiyle böyle eze eze, parçalaya parçalaya bir şekilde o tesviyeyi yaptığımı düşünüyorum. En azından şu an son haliyle benim gözüme gayet düz ve güzel gözüküyor. Evet, babam dedi ki, kızım dedi, o yağmur, rüzgar, çamur mahveder bu ahşabı. Normalde benim izlediğim YouTube videolarında vernik çok fazla kullanan yoktu ama tabii belki de onlar vernikli ahşap aldı, onu da bilemiyorum. Bu yüzden vernik sipariş verdim ama çok kötü ya. Yani gerçi sonradan projelerim gerçekleştikçe güzel gözükecektir ama aşırı koyu geldi bana. Aslında daha açık kahverengi bir renk tercih etmiştim ben ama böyle oldu yani. Çok zor kuruyormuş bu arada, aklınızda olsun. Ertesi gün işlem yapmaya gittiğimde hala ıslaktı. İzlediğim çoğu videoda bu işlemi de yapıyorlar. O yüzden ben de yapma kararı aldım. Yabani ot örtüsü olarak satılıyor. Bu parçalara bölerek bu ahşabın işte toprağın değeceği yerleri bunlarla kapladım ki hani hem aralardan toprak dökülmesin, hem sonrasında ahşap bir sorun yaşamasın bu aşırı nemden vesaireden kaynaklı olarak.
Bir tane zımba makinesi sipariş vermiştim. Bozuk çıktı. 2 gün onu bekledim ek olarak. Niye gidip almıyorsun diyeceksiniz. Çünkü fiyat kıyaslaması her yerde farklı oluyor. Online bazen daha uygun fiyata gelebiliyor. Evet, burada bir hata yaptım. Şimdi babam yan taraftaki çalışma sırasında fazla toprakları, kesekleri falan çıkarmıştı. Ben de geldim direkt bu alanın içerisine bütün bu işlemleri yapmadan önce döktüm. Onu da çıkaramadım çok fazla olduğu için, videolarda zaten görmüşsünüzdür. O yüzden yabancı videolarda gördüğüm bu alta karton koyma olayını işte bu ortadakinde ne yazık ki ara yere karton koyma şeklinde gerçekleştirmek zorunda kaldım. Evet, ne yazık ki bundan sonraki kısmı sizlere çekemeyeceğim çünkü daha çok işi var bahçenin. Önceden de söylediğim gibi. Şu an toprak doldurdum kartonların üzerine ve bir kademe daha en azından şuraya kadar toprak dolduracağım alt tabakaya. Bahçeden çıkan kötü toprakla bir destekte bulunacağım. Daha sonra da temiz bahçe toprağı eklemeyi planlıyorum. Sonrasında artık tohumlarımı ekeceğim ve bahçemi daha da güzelleştireceğim. Arkada da yeni projeleri görüyorsunuz zaten. Takipte kalın diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta farklı konularla görüşmek üzere. Hoşça kalın.